videoda eşyaları pişirebiliyorum ve eşyaların inanılmaz güçleri var. İlk işimiz bir fırın üretmek. Çünkü topladığımız bütün eşyaları fırının içinde pişireceğiz ve galiba burada bir tane köy var. İşte bu güzel bir haber. O zaman ben odunları toplayıp hemen geliyorum. Bu eklentide garip bir şey var. Kırdıktan sonra odunları tahta olarak geliyorlar. Nedenini ben de bilmiyorum gerçekten ama şu an 48 tane meşe tahtamız var. İlk işimiz fırın üretmek olduğu için buradan taşları da topluyorum ve fırını üretiyorum. Bakalım hangi eşyaları pişirebiliyormuşuz ve oha bunlar ne böyle? End portalını bile oluşturabiliyoruz ama onun için Ender gözünü pişirmemiz lazımmış. Şu anda yapabileceğimiz basit bir şey arıyorum. Aslında ekmek mantıklıymış ya da bu toprakla beraber yapılabiliyor. Tamam, bir tane toprak elde ediyorum. Ardından bunu pişirdiğimizde bir tane sertleşmiş toprak kazma elde ettik. Bu ne işe yarıyor? Oha, çok hızlı kırıyor ve çok hızlı da kırılıyor. Ama bunu çok hızlı eritebildiğimiz için birkaç tane üretiyorum. Şimdi ekmeği de merak ettiğim için köyden birazcık buğday toplayacağım. Yani daha doğrusu saman balyası. Bir de şu kazmanın canı çok daha fazla olsa süper olurdu. Hemen topladığım buğdaylarla ekmek üretiyorum ve ekmeği pişiriyorum. Ardından bir tane tost elde ettik. Yani ne işe yaradığını bilmiyorum. Herhalde karnımızı doyuruyordur. Aynen. Başka hiçbir işe yaramıyor. Belki doygunluğu inanılmaz fazladır ama karnım çok aç olmadığı için bunu göremeyeceğiz. Ama yapımı çok kolay. O yüzden bundan biraz daha pişiriyorum. Hazır bir de buraya kadar gelmişken yemek problemini ortadan kaldırmak istiyorum. O yüzden şu saman balyaların hepsini topladıktan sonra yeni tarifimize bakabiliriz. Bu nedir? Sonsuz çalışma istasyonu mu? Hem de çalışma masası veya ocakla üretiliyor. Hemen bir çalışma masası ürettim. Ardından çalışma masasını pişirdiğimde böyle bir şey geldi. Tamam, elimde çok garip duruyor. Bunu yerleştiriyorum ve ikisi aynı anda geldi. Güzel. İçinde 64 tane kömür var. Yani bunun için habire tahta atmak zorunda değiliz artık. Ama kayboldu. Nereye gitti? Yerde falan da değil. Şu anda dolandırıldım mı? Keşke içindeki 64 tane kömürü alsaydım bu arada. Bir dakika, envanterime gelmiş. O zaman bunu yerleştirdiğimizde ve uzaklaştığımızda kayboluyor. Ayrıca merak ettiğim bir şey var. 64 tane kömürü aldıktan sonra ve bir daha yerleştirdiğimizde tekrar 64 tane kömürümüz oluyor. Evet, durduk yere kopyalama taktiği buldum. Ama bu olay hoşuma gitti. İstediğim zaman ikisine de erişebiliyorum. Şimdi neyi pişirebiliriz bilemedim ama demir golemi kesebiliriz bence. Selamlar demir golem. Bu videonun şanslı kişisi sensin. Beni takip et bakalım ve bay bay. Bir dakika, çapayla vurmamam lazım. Toplamda bize oyunun başında 3 tanecik demir verdi. Ya başkası olsa 5 tane demir külçesi verir. Bana vere vere 3 tane verdi. Ama yine de bence pişirebiliriz bunu. İçine atıyorum ve gerçekten de pişirebiliyoruz. İçinden de pişmiş demir külçesi çıktı. Bununla ne yapacağımızı bilmiyorum. Sağ tıklıyorum. Yiyebiliyoruz ve daha fazla demir golem geldi. Aslında bu işime gelir. Arkadaşlar birazcık uzun sürecek sanırım bunu yapmak. O sırada videoyu beğensen iyi olur. Ve bunu da kestiğimde demirlerin hepsini topluyorum. Toplamda 23 tane demirimiz oldu. Az önce laf söyledim diye üzerime demir golem attı resmen. Tabi unutmadan diğer demir golemleri de kestim ve kendime bir demir set yaptım. Bu arada karnım acıktı ve canım azaldı. Tostu yiyorum. Oha, çok fazla doyurdu ve canımız da hızlıca doluyor. Zaten yakıtımız da sınırsız olduğu için tüm ekmeklerin hepsini tosta çeviriyorum. Daha oyunun başındayız ama gitgide güçleniyoruz. Başka ne yapabiliriz diye merak ettim ve burada bir ateşli kazma var. Kazılan blokları otomatik olarak eritir diyor. Tamam, bir demir kazmayla yapılıyormuş ve çok havalı gözüküyor. Bu arada ben diğerini de merak ettim. Ateşli kılıç demir kılıç üretiliyormuş. O yüzden hemen bir demir kılıç üretiyorum. Ve bunu da pişirdikten sonra artık ikisini de deneyebiliriz. Öncelikle bu ateşten kılıcı denemek istiyorum ve neyin üzerinde denesek acaba? Acaba neyin üzerinde denesek? Gel bakalım. Pişmiş bir tane tavuk eti verdi. Ve canı bile gitmedi. Bununla mobları kesmek gerçekten çok iyi olacak. Peki kazmamız nasıl olacak onu merak ediyorum. Burada bir mağara var. Ve şuradaki bakırları kırdığım anda bize bakır külçesi veriyor. Bu çok iyi. Abi yanıyorsun zaten. Bir de ben de seni yaksam. Sen de beni yaksan. Aynen, şu an mükemmel bir an yaşadık seninle. Yalnız mobları bu şekilde kesmek çok daha keyifli ve abi yapma ama ya, valla beni yenebileceklerini sanıyorlar şu anda. Bir de az önce 2 tane ip elde ettik örümcekten. Şurada da bir tane örümcek var. Onu da kestiğimde bir tane yay üretebilirim. Galiba bunu da pişirebiliyorduk. Hemen atıyorum ve aynen pişiyor şu anda. Bakalım nasıl bir özelliği varmış. Alev 10 mu? Evet, belki şu an okum olmayabilir ama en azından alevli yayım var. Merhaba, bana ok lazım. İkinizi de kessem çok iyi olur. Gel bakalım. Ve işlerinden toplam 4 tane ok çıktı. Hocam bana saldırman çok saçma çünkü alevli yayın var. Bir dakika, bu nasıl oldu? Neyse, bu konuyu konuşmayalım.
Bence en mantıklısı ne üretebileceğimize bakmak. Burada beyaz dizgin üretebiliyoruz. Hem de bir tane iple. Hatta çok hızlı bir şekilde ürettik. Bunu ne yapacağım peki? Sağ tıklıyorum. Hiçbir şey olmadı. Ben ciddi mutlu gazın oluşabileceğini düşünmüştüm. Ama öyle bir şey yok galiba. Ya atıyorum bir şey olmuyor. Belki şu an kullanamıyor olsak da daha sonra kullanabiliyoruzdur, bilemiyorum. Bakalım başka ne üretebiliyoruz? Mutlu gaz çağırma yumurtası ve yünle ürettim. Tamam, çağırma yumurtasıyla çağırıp ardından da beyaz dizgini yerleştirebiliriz. İlerleyişi gerçekten çok mantıklı. Gel bakalım buraya. Oyunun başında mutlu gazımız var. Ama mutlu gazlarda sevmediğim tek şey gerçekten çok yavaş olmaları. Ama yine de belli başlı mevzularda gerçekten işe yarayabilir. Neyse, şimdi benim yeni şeyler üretebilmek için aşağı inmem gerekiyor. Muhtemelen bu da etrafta gezecek. Ama zaten bunu tekrardan çağırmak çok da zor değil. Şimdi bakalım sırada ne üretebiliyoruz? TNT var ve kararsız bir TNT'ymiş. Normal TNT ile üretiliyor. Ölümsüzlük totemi Nether yıldızıyla üretiliyormuş ve yani çok da gerek yok sanki. Ama tabii ki tüm tarifleri yapmamız gerekiyor. O yüzden selamlar, tekrardan madene geldim. Burada birazcık ok toplayacağım. Çünkü bunlar çok lazım olacak ileride. Hatta az önce deneyememiştik. Şöyle bir ok atıyorum ve aynen yakabiliyoruz. Bakalım ölecek mi? Evet, maalesef tek atışta ölmedi. Benim beklentim daha fazlaydı. Çünkü alev 10 var üzerinde. Ama her neyse, ben madene gideceğim ve burada birazcık altın ve elmas toplayacağım. Zaten bu kazmayla beraber altın toplama işi çok kolaylaştı. Çünkü kırdığım gibi zaten pişmiş altın geliyor. Ardından pişmiş altını tekrardan pişiriyorum. Bakalım ne çıkacak? Evet, pişmiş altın külçesi geldi. Bunu da yedikten sonra bir dakika. Yürüdüğüm yer altına dönüşüyor. Bu altınları topladıktan sonra aslında piglinlerle takas yapabilirim ve bu ne kadar devam edecek merak ediyorum. Çünkü her yer altın oldu bile. Etrafta biraz daha gezdim. Ardından altınları toprak kazmayla topladım. Sanki biraz az oldu gibi ama yeter ya. Sıradaki eşyalara geçmeden önce de birazcık elmas bulsak iyi olabilir ki burada çok rahat elmas bulabiliriz. Hatta tam olarak şurada bir elmas var. Hemen bir tane kova üretiyorum. Ardından suyu alıp hemen aşağı atlıyorum ve boom! İlk elmasımı aldım ve şimdi bir sürü elmas toplayıp hemen geliyorum. Ve son olarak bunu da aldığımda bence yeterli. Ayrıca şurada ametist kısmı var. Ametiste de bir şeyler pişirmemiz gerekiyordu. Ve hocam beni bir rahat bırakın lütfen artık. Habire arkamdan geliyorlar. Neyse, şimdi buradan bir kristal alacağız. Bunu aldıktan sonra hemen pişiriyorum ve yankı parçacığıyla da yankı dinamiti üretiyorum. Bu eşya çevreye hiç zarar vermeden yakındaki varlıkları öldürüyormuş. Ve aslında bundan birkaç tane daha üretebiliriz. Antik şehre de yakınız sanırım. Bunu Warden'ın üzerinde deneyebiliriz. Selamlar, ben geldim ve etraf iyice karardı. Yani bundan hiç hoşlanmadım. Ayrıca burası gördüğüm en garip antik şehirlerden biri olabilir. Çünkü portalı görüyorsunuz. Daha doğrusu göremiyorsunuz şu anda ama portalın yarısı yok. Evet, ciddi portalın yarısını yemişler. Nasıl oldu bilmiyorum ama şimdi bir Warden çağırmamız gerekiyor. Bir de sandıktan elmas pantolon çıktı. Güzel. Selamlar Warden. Bunu nasıl yakacağım bir düşünelim. Şöyle koysam. Oha, Warden'ı yok etti. Yani teknik olarak sınırsız hasar verebilen bir şey var elimizde. Ve bunu ejderhayı falan da kullanabiliriz. Merhaba ve bay bay. Sandıktan da işimize yarayacak çok fazla bir şey yok ve tekrardan Warden çıkıyor. Abi yeter artık. Bay bay. Ben buradan gidiyorum. Eritebileceğimiz şeylere bakmadan önce hemen bir elmas set üretiyorum. Gerçi ben neden pantolon ürettim gerçekten bilmiyorum. Zaten çıkmıştı. Burada komut bloğu var. Çok saçma. Ender ejderhasının yumurtasıyla yapılıyormuş. Tamam, en azından elde edebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Bence şu anda süper eğerle kararsız TNT üretmeliyiz. Çünkü ikisinin de yapımı gerçekten çok kolay. Eğer yapabilmek için bize inek lazım ve tam karşıda inek var. Ama tek bir inekten 3 tane çıkarabilir miyim bilmiyorum. Deniyorum ve bir tane çıktı. Gerçi karşıda birazcık daha varmış. Artık Minecraft'ın yeni sürümlerinde eğerleri üretebildiğiniz için işiniz çok daha kolaylaştı. Ve bunu da kestikten sonra 3 tane derimiz oluyor. Hemen eğri üretiyorum, ardından da pişiriyorum. Bakalım bu süper eğerle ne yapabiliyoruz? Sağ tıklıyorum ve bir tane süper at geldi. Tamam. Yürüyorum. Normal ata benziyor. Zıplasam peki? Oha, nereye zıpladı? Bu ağacın üzerine çıkabilir miyiz? Deniyorum ve oha, çıktı. Gerçekten de süper atmış. Tamam, bu atla oyunu bitirebiliriz. Bakalım sıradaki tarifimiz ne olacak? Taşınabilir Nether portalı. Bunun için obsidyen gerekiyor ve biz de az önce
elmas toplamıştık. Hemen elmas kazma üretiyorum. Ardından süper atıma binip hem çöl piramidi hem de obsidyen arayacağım. Evet, burada bir nether portalı var. Hatta bunu tamir de edebiliriz. Ama ben pişirmek istediğim için hemen buradan bir tane obsidyen topluyorum. Ve hemen fırına atıyorum. İçinden taşınabilir nether portalı çıktı. Yani buraya bağımlı kalmak zorunda değiliz. Ve nether portalına sağ tıkladığımda beni direkt nether'a yolladı. Atım orada kaldı. Ben nether'a gitmek istemiyordum yalnız. Daha TNT falan toplayacaktım ve çok saçma bir yere geldim. Ayrıca nedense şu anda yavaş düşüş efekti var. Yani aşağı düşerken hasar almıyorum. Neden böyle bir efekt geldi hiçbir fikrim yok ama buradan çıkmak istiyorum, yeter artık. Bir daha portala sağ tıklasam ne oluyor? Dünyaya dönebiliyor muyum? Hayır. Tekrardan nether'a geldim. Peki buna birkaç kere bassam hep aynı yerde doğuyorum, inanılmaz. Daha dünyada yapacağımız şeyler bitmedi bile ama nether'dayız. O zaman hazır nether'a kadar gelmişken burada toplamamız gereken şeyleri de toplayıp öyle dünyaya dönelim. Mesela burada bir fortress'ımız var ve ben şu an çok güçlüyüm. Selamlar, elimde bir tane kılıç var ve sizi yakabilir aslında ama siz yanıyorsunuz zaten. Bu birazcık saçma oldu ama hasarı fazla olduğu için rahatça kesebiliyorum. Keşke Blaze çubuğu da verselerdi. Ve sonuncu Blaze'i de kestim ama Blaze çubuğu gelmedi. Fakat şu tostlar var ya, inanılmaz işe yarıyor. Çünkü canım azalsa bile yiyorum ve anında canım dolmaya başlıyor. Şu an kalkanım yok ama eksikliğini hiç hissetmedim. Bir de şimdi endermenleri bulmamız gerekiyor. O da tam olarak Fortress'ın dibinde ve bu videoda şanslıyım galiba. Merhaba enderman, seni bir kesmem lazım ve ilk ender hinch'imizi de aldık. O zaman enderman anavatanında tüm endermenleri kesip hemen geliyorum. Ve son enderman'i de kestiğimde 14 tane ender incimiz oldu. Ama şimdi benim dünyaya geri dönmem gerekiyor çünkü hala daha pişirmediğimiz bir sürü eşya var. Evet, sanırım tam olarak başladığımız yere geldik. Ve ilk yapmak istediğim kesinlikle ender sandığı. Yapması çok basit ve şimdiye kadar neden bunu yapmadık bilmiyorum. Hemen bir tane sandık üretiyorum ve pişirdikten sonra ender sandığımız envanterimizde. Ve bu ender sandığını tekrardan pişirdiğimizde sonsuz ender sandığı geldi. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Hemen koydum ve elime garip bir şey geldi. Evet, oyun buglandı şu anda ama her tıkladığımda ender sandığı oluşuyor. Yani bunun içine istediğim eşyaların hepsini yerleştirebilirim. Ardından lazım olduğunda tekrar ender sandığı oluşturarak eşyaları alabilirim. Ama nedense dokusunun böyle olması çok rahatsız etti. Neyse, sıradaki eşyamız ne olmalı? Bence TNT'yi artık yapmalıyız. Zaten bunu yapacaktım ama biliyorsunuz bir anda nether'a geçtik. Ve zaten çölde bulamamıştık. O yüzden eğri tekrardan pişiriyorum ve süper atımı çağırdım. Oyunun başında çağırdığımız Mutlu Gaz burada hala da gezmeye devam ediyor ve neyse ki bu at hasar almıyor. Evet, hem Badlands'ı buldum, hem çöl biyomunu hem de savana biyomunu. Çöl biyomunda umarım vardır diyecektim, tam karşıda. Ama attan dolayı göremiyorsunuz. Aslında bu kadar yol gideceğime birkaç tane barut ve kum toplayabilirdim. Ama arkada video izliyordum ve etrafta gezerken bir anda karşıma çıktı. Ama böyle çok daha iyi oldu ve hemen aşağı atlayıp TNT'leri alıyorum. Ayrıca gelmişken sandıklara da bakalım. Burada altın elma var, bunu da pişirebiliyorduk. Hemen fırını yerleştirdim ve içine TNT'leri atıyorum. Bu çalışırken bir tane daha koyalım. Onun içine de altın elmayı attığımda bakalım ne gelecek. Burada kararsız TNT'miz var. Buradan da bir tane büyülü altın elma elde ettik. Şimdi kararsız TNT'yi merak ettim. Koyduğum gibi patlıyor, ne oluyor? Kaç. Oha, kocaman bir patlama oldu. Evet, bununla beraber aslında ejderhayı kesebiliriz. Gerçi bir tane daha TNT'miz var ve bununla yok edebiliyoruz direkt. Artık onun kararını en son veririz. Şimdi neler kaldı diye bakıyorum. Bir netherite'ımız kaldı. Netherite'ı pişirince pişmiş netherite elde ediyoruz. Bir de nether yıldızı üretmek için esinti çubuğuna ihtiyacımız varmış. O yüzden hızlıca trial chambers'a geldim ve birkaç tane esinti kestim. Ardından bunları pişirdiğimde 3 tane nether yıldızım oldu. Bununla ölümsüzlük totemi yapabiliyorum ve çok garip hissettiriyor. Şimdi sanırım sadece netherite kaldı. Ondan sonra da oyunu bitirmeye gideceğiz. Oradan da komut bloğunu elde edince ne olacağını merak ediyorum. Zaten nasıl nether'a gidebileceğimizi biliyorsunuz. Buna sağ tıkladığım gibi abi çok kötü yerde doğuyoruz. Kafayı yiyeceğim ya. Bence yer altında antik kalıntı aramak yorucu olur. O yüzden Bastion arasak daha mantıklı. Ve tam karşımızda bir Bastion var. Umarım netherite külçesi de vardır. Öncelikle selamlar dostlar. Sizi kesmek zorundayım çünkü netherite külçesine ihtiyacım var. Vurma. Abi bunlar çok fazla hasar veriyor ya. Ama buradan çok rahat kesebilirim sizi. Hemen bu sandıklara da bakıyorum. Hala netherite külçesi yok. Ve galiba buradaki sandıklardan çıkmıyordu. Tam ortadaki sandıktan çıkıyor diye hatırlıyorum. Şanslı mıyız o kadar? Evet, işte bu netherite külçesi var. Arkadaşlar beni öldürseniz de çok sıkıntı değil açıkçası. Çünkü eşyalarımı kaybetmiyorum. Şimdi netherite külçesini pişirdiğimizde ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Ve pişmiş netherite'ı aldım. Evet, sağ tıklıyorum
yiyorum. Yiyoruz ve ne oldu? Oha, şu anda 10 saatlik direnç aldık. Şu an var ya, resmen ölümsüz olduk. Şimdi bir de End'e gitmemiz gerekiyor. Hemen Ender gözünü pişiriyorum. Ve çok saçma, ben niye Blaze çubuğu topladım ki o zaman? Ardından Ender gözüyle de taşınabilir End portalı üretiyorum. Buna sağ tıkladığımda muhtemelen End'e gideceğiz. Değil mi? Oo, yukarıdan düşüyoruz. Şimdi son üretmemiz gereken şey burada komut bloğu ve komut bloğu için de ejderha yumurtası lazım. Tabii şu ejderi de kesmemiz gerekiyor. O yüzden zaman kaybetmeye gerek yok. Hemen kuleleri patlatıyorum. Ve sonuncu kuleyi de patlatacağım, hatta dibinden patlatıyorum ama canım falan gitmiyor. Çünkü inanılmaz fazla direncimiz var. Ve yavaş düşüşümüzde olduğu için hiçbir şekilde düşme hasarı da almıyoruz. Şimdi yapmak istediğim şey çok basit. Şu kararsız TNT'leri buraya döşeceğim ve ejderhayı keseceğim. O da geliyor zaten. Aynen. Kaçmam lazım. Teşekkür ederim ejderha ve bay bay. İnanılmaz ya. Çok iyi hasar verdi. Şimdi şu yumurtayı da almamız gerekiyor. Bakalım ne işe yarayacak da galiba portaldan içeri düştü. Aynen buraya gelmiş. Hemen alıyorum ve pişiriyorum. Oha, komut bloğuna dönüştü. Şimdi bu komut bloğunu da yaratıcı modifikatöre dönüştüreceğiz. Garip bir ismi varmış. Ve piştikten sonra bu ne işe yarıyor acaba? Sağ tıkladım. Ne oldu? Tam olarak ne olduğunu çözemedim. Lan bizi yaratıcılık moduna sokmuş. İstediğimiz eşyayı alabiliyoruz artık. Galiba ilk kez bir videoyu yaratıcılık modunda bitiriyorum. Çok garip bir videoydu. Ekranda çıkan diğer videoları izleyip kanala abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.